Merhaba arkadaşlar, ben Yuin. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda evren nasıl yok olacak? Bunun hakkında birkaç bilgi vereceğim. İyi seyirler. Evren nasıl yok olacak? İşte 1 trilyon yıl içinde dünya ve evrende meydana gelecek olaylar. İnsanlar sadece insanlığın geleceğini değil, gezegenimizi ve evrenin kendisini bekleyen kaderi de her zaman merak etmişlerdir. Ne yazık ki günümüzde en önemli problem olan küresel ısınma yüzünden dünyayı bekleyen kaderi daha sık düşünür olduk. Bilim insanları birkaç bin yıl içinde ne olacağını kesin olarak bilmeseler de ellerindeki bilgilerle ve teknolojiyle geleceği bir harita çizmeye çalışıyorlar. Bilim insanlarının öngörülerine göre önümüzdeki 1 trilyon yıl boyunca evrende neler yaşayacağını sizler için derledik. 10 bin yıl sonra Doğu Antarktika buz tabakasının erimesi tam bu kadar sürecek. Deniz seviyesi şu ankinin 3 katına yükselecek ve insanlar çoktan ölmüş olacak. İnsanlar hayatta kalsa dahi genetik farklılıklar oldukça azalacak. Örneğin mavi göz ile kahverengi gözün yaygın olduğu yerler kıtadan kıtaya farklılık gösterecek. 13 bin yıl sonra bu noktada dünyanın eksensel eğitimi tersine dönecek ve yaz mevsimi ile kış mevsiminin yaşadığı bölgeler değişecek. 15 bin yıl sonra bir teoriye göre dünyanın 9 deliklerinin Kuzey Afrika musonunun devrimini yapması durumunda Sahra çölünde tropikal iklim meydana gelecek. Tıpkı 5000 yıl önce olduğu gibi. 20 bin yıl sonra 1986 yılında Çernobil felaketinin meydana geldiği bölge insanların yaşaması için güvenli bir hale gelecek. 36 bin yıl sonra Ross 248 3024 ışık hızıyla dünyanın içinden geçerek Güneş'e en yakın yıldız olacak. 8000 yıl sonra ise geri çekilecek. 50 bin yıl sonra Niagara şelaleleri Lake Erie'ye kadar 32 kilometre geri çekilecek ve kurumaya başlayacak. 100 bin yıl sonra hiper büyük VI Canis Majoris yıldızı patlayacak. Bu sebeple Samanyolu'ndaki gezegenlerden bazıları un ufak olacak. Dünyada süpervolkanik bir patlama altında kalacak. 200 bin yıl sonra gök cisimlerinin uygun hareket etmeleri ihtimalinde Büyük Ayı, Orion ve Perse takım yıldızları yok olacak. Hawaii yatay ekseninde denizin 250 bin kilometre altında bulunan sualtı volkanı patlayarak denizin üzerine çıkıp yeni bir ada oluşturacak. 300 bin yıl sonra önümüzdeki birkaç yüzyıl içerisinde bir noktada Wolf-Rayet yıldızı bir süpernovakta infilak edecek. Bu patlamanın sebep olduğu gama ışınları ise patlamanın yönüne bağlı olarak dünyadaki yaşamı tamamen bitirebilecek. 500 bin yıl sonra dünyaya 1 kilometre çapında bir göktaşı çarpacak ve Amerika'nın büyük kısmı tamamen dünya haritasından silinecek. 1 milyon yıl sonra dünya 3200 kilometre küplük magma eritebilecek bir volkan patlamasının altında kalacak. Giza ve Rushmore Dağı gibi büyük taş yapılar ayakta kalabilir ancak bunun dışındaki her yapı yok olacak. Uranüs X, Cressida ve Belinda isimli uydular çarpışacak. 2 milyon yıl sonra İnsanların sebep olduğu okyanus asitlenmeleri temizlenecek ve deniz ekosistemi eski haline dönecek. Büyük kanyon erozyona uğrayacak ve yavaş yavaş yerin altına gömülecek. 10 milyon yıl sonra bir çatlaktan oluşan yeni bir okyanus Afrika ve Afrika levhası arasına girecek. Dünyada sağ kalan türlerin büyük kısmının nesli tükenecek. Aynı türden birçok canlı yeni formlarla evrilecek. 50 milyon yıl sonra Phobos ayı ve Mars çarpışacak. Los Angeles ve San Francisco birleşecek. Afrika ve Avrasya'nın birleşmesiyle Himalayalarla kıyaslanabilecek büyüklükte sıra dağlar oluşacak. 100 milyon yıl sonra Satürn etrafındaki halka eriyerek başka gezegenlere dağılacak. Dinozorların neslinin tükenmesine yol açandan daha büyük bir gök cismi dünyaya çarpacak. 250 milyon yıl sonra dünyadaki bütün kıtalar birleşerek bir süper kıta oluşturacak. Güneş sistemi Samanyolu etrafında bir kez dönüşünü gerçekleştirmiş olacak. 600 milyon yıl sonra Güneşin artan parlaklığı karbonhidrat silikart döngüsünü bozacak. Karbondioksit seviyesi istikrarlı bir şekilde düşecek. Gelgit hareketlerin hızlı değişmesiyle Ay, Dünya'dan artık hiç tutulma meydana gelmeyecek derecede uzaklaşacak. 800 milyon yıl sonra fotosentezin gerçekleşmesi adına hiçbir karbondioksit kalmayacak. Atmosferde oksijen döngüsünü sağlayan bitkilerin yok olmasıyla ozon tabakası da yok olacak ve UV ışınları direkt olarak Dünya'ya erişebilecek. 1 milyar yıl sonra Güneşin %10 oranında yükselen parlaklığından ötürü yeryüzünde minimum sıcaklık 47 santigrat derece olacak. Karbondioksit kıtlığından ötürü dünyadaki ökaryotik hayat bitecek. 5 milyar yıl sonra Dünyanın dış çekirdeği donacak ve manyetik çekim alanı duracak. Yeryüzündeki ortalama sıcaklık
149 santigrat dereceye yükselecek. Andromeda galaksisi ve Samanyolu çarpışacak ve çarpıştıkları meydan haricinde kalan Güneş sistemi bu çarpışmadan etkilenmeyecek. Hidrojen kaynağı kuruyacağından Güneş ana işlevi bırakacak ve büyük bir kırmızı gök cismine dönüşecek. 14 milyar yıl sonra Dünya ve Mars çarpışarak birleşecek. Merkür, Venüs, Mars ve büyük ihtimalle Dünya yok olacak. Eğer Dünya sağ kalmayı başarırsa Güneş tarafından enerjisi emilen yeryüzünün sıcaklığı hızla düşecek. Güneşin rengi siyaha dönecek ve Dünyada yaşayanlar tarafından görülmeyecek. 50 milyar yıl sonra eğer Dünya ve Ay Güneş tarafından yutulmazsa birer gelgit kanala dönüşecekler ve Ay yörüngesi çürürken Dünya'nın dönüş süratı artacak. 100 milyar yıl sonra şu anki haliyle Samanyolu evrenin gitgide büyümesi sebebiyle tamamen ortadan kalkacak. 1 trilyon yıl sonra evrenin sonunu getirecek büyük çöküşün, büyük patlamanın tam tersi şeklinde gerçekleşmesi bekleniyor. Bütün kara delikler birleşecek ve evreni yutacak. Bu süreçten sonra bir başka büyük patlama meydana gelecek ve yeni bir evren oluşacak. Yuen videolarından bugünlük bu kadar. Evren hakkında daha çok bilgi gelmesini istiyorsanız videoyu beğenip kanalıma abone olmayı lütfen ihmal etmeyin. Düşüncelerinizi yorum kısmında belirterek daha hızlı gelişmemi sağlayabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.